Aha, bir tane daha mı geldi? Nekoçya'dan günaydın. Biz kalktık. Biraz uyumuşuz tabi. Hafif yorgunlukla. Dün çok üşümedik ama soğuk da biraz yoruyor galiba. Ama ahali bayağı erkenci. Kovaların yarısından fazlasını doldurdular bile. Atan balık çekiyor, atan balık çekiyor. Hiç boş gelmiyorlar. Bak bak bak, tuttu biri. Bak bak bak, tuttu biri, aldı. Balık hep aynı balık ve hep aynı boyda. Zaten onlar burada balık tutuyor. Deniz aslanları da şurada balık avlıyor. O iki tane. Bir de birbirlerine dolamışlar oltayı. İkisinde de balık var. Hey maşallah. Rastgele. Tabii hiçbir zaman için o kadar çok balık yakalandığını tanık olmamıştık. Bu geçen zaman Ya ben hatırlıyorum, babam. İstavrit yakalanır da. Hayır, babamla evet şeye giderdik, Boğaz'a giderdik. İstanbul. Ama çok eski. Tabii. Ve Doğru böyle İstanbul'da attığın oluyordu zaman kovalarla. Çat çekerdin. Ekmeği ne yaptın bebeğim sen? Adam kovayı doldurmak üzere yan tarafta yarım saatte. Bizim şeye benziyor. Ege'nin, Akdeniz'in çıplak diye balığı Çıplak vardır. diye balığı var. Ha. Evet. Ona benziyor balıklar. Ne kahvaltı oldu yalnız. Abartsaydık. Turkey style'ı. Olması gereken buydu ya. Arada bir ay olmuş. Bir ayı kutluyoruz. Birinci, 4 gündür kahvaltı İlişkimizin yapmıyoruz. birinci ayı. Şurada reçele, tamam mıyız? Oturuyoruz. Bir çatal eksik mi? Ha orada bir çatal. Çatal eksik mi? Hala Hayır bir çatal eksik. çatal şeyin içinde, çayın içerisinde. Şeker, bal koydun mu? Ondan. Biz tam zamanlı macera perestler, Başak ve Ömer. Teknede yaşamayı seviyoruz çünkü her sabah her şeyin mümkün olduğu yeni bir güne uyanıyoruz. Türkiye'den başlayıp Karayipler'de devam eden yolculuğumuzda teknemizi Panama'da karaya aldık ve Patagonya turu için Can Kaptan'ın yanına uçtuk. Uruguay'dan başlayacak seyahatimizde hedefimiz Cape Horn'a ulaşmak ve Şili kanallarından Pasifik Okyanusu'na çıkmak. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yalnız sende lavabo kirlenmesin obsesyonu var. Ama Ömer Öcel'de de lavabonun dibine dokunamama obsesyonu var. Çok iğreniyor. Alamaz dibine doğru. Yani böyle lavabonun o, ne diyorlar? Küçük zamazingosunun üzerinde böyle birkaç parça şey görürse Lavabo meselesi önemli arkadaş yani. Ömer Öcel dokunamamıştır ona. Bunun böyle şeyleri varmış. Geçen gün açıldı bana bebeğim. Neyse, bir sıkıntı Lavabo varsa monologları olarak. biriniz lavaboyu pis gördünüz, dokunamıyorsunuz. Öbürü oradakileri alır. Beni arayın. Tamam Geçen mı? kamerada Call bir şeyler 911. söylüyorsun dedin ya, kendi kendime konuşuyorum. O lavabo değil mi konu orada? Kendi kendine konuşuyor. Ben genel olarak çok kendi kendime konuşuyorum. Ama benim kendi kendime konuşmalarımın biri bir şey yapmış yapmamışla alakası yok yani. Ya konu orada lavabo olacak olsa bilelim de vicdanımızı rahatlatalım hep beraber. Yok, hiç hatırlamıyorum ne olduğunu. Ben genelde yani kendi yaptıklarımla ilgili kendi kendime konuşuyorum. Benim kendi kendime konuşmalarım Ahmet bir şey yapmıştı, niye böyle yapmış gibi olmuyor. Tamamen kendime özel yani. Başak'la Başak. Başak ve Başak, ben ve görünmez arkadaşım tavşan konuşuyoruz. Hiç alınmayın. Peki. Oh, the beers. Yeah. We Yeah, just it's had one. We are ready now. Thank to you ride. very much. You're welcome. Yeah. You have to realize no alcohol. It's a disappointment. Andres'le tanıştık. Andres bizi aldı. Şimdi tabii ki sahil güvenliğe gidiyoruz. Her giriş çıkışımızda. Burası önünden geçtiğimiz limanın arka tarafı. Sahil güvenliğin binası. Genelde bizim şimdiye kadar okuduğumuz pilot kitaplarda ve gördüğümüz yorumlarda şöyle söylüyordu. Aman Arjantin sahil güvenliği çok sıkıntılı. Her gün istiyorlar ki onlara mesaj atın, mail atın, VHF'den biz şuradayız, buradayız diye haber verin. Ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Tam tersi çok da yardımcılar. Ve çok... Neyse, çok tatlılar ama tabii haliyle ne sahil güvenliğinin önünde video çekiyorsun deyip beni kışkışladılar. Velhasıl evet, çok yardımcılar ve dün biz buraya girerken
Bu siloların önünde gemiler vardı. O gemileri bile biz içeriye girelim, güvenli bir şekilde yanaşalım, sonra çıksın gemiler deyip gemileri de bekletmişler. Dolayısıyla sahil güvenlikten destek almak her ülkede her zaman iyidir. Çünkü bütün her şeyi sonuçta onlar organize ediyorlar. Bu siloların hepsi buğday silosuymuş. Burası buğday siloları için çok önemli ve özel bir limanmış. Çünkü çok gelinen bir yer olmadığı için hiç trafik yok. Limanın girişinden içeriye bu siloların olduğu yer sadece 1 mil. Dolayısıyla gemiler çok hızlı bir şekilde, çok az bir manevrayla bu siloların önündeki iskelelere yanaşıyorlar. Sonra buğdayı gemiye aktarıyorlar ve hızlıca çıkabiliyorlar. Dolayısıyla çok tercih edilen, çok önemli bir limanmış Necochea Limanı. Şimdi de kulübe geldik. Aslında bizim gelip demir atabileceğimizi düşündüğümüz yer tam olarak burasıydı. Biz şuradaki siloların oradayız. Orada bir teknenin üstüne bağlandık. Biz buraya gelip burada bir top almayı düşündük. Ama dediler ki bu tonozlar sizin gibi büyük tekneleri taşımazlar. O zaman aralarına demir atarız bir yere dedik ama istemediler. İstememelerinin sebebi de şuymuş. Tabi burası bir nehir ve akıntı var ama şu an videoda çok gözükmüyor. Şu köprünün hemen paralelinde çok alçakta, yani bizim direklerin çarpacağı kadar alçakta elektrik telleri var. Bir şey olursa ve bir şekilde demir tararsa ters tarafa doğru akıntı döndüğünde otellere çarpabiliriz diye buraya gelmemizi istememişler. Onun için bize daha ilerideki yeri ayarlamışlar. Zaten burada her yerde de öyle çok bir derinlik yok. Bizim için sıkıntı değil. Salmayı içeri alabiliyoruz. Ama beste var için beste var. Zor. Hollandaca zor. Biraz sıkıntılı olurdu. Var mı Türk bayrağımız? Bebeğim. Ne? Buraları çek böyle bakın hepsini. Çok güzel şeyler var. Anlatacak mısın çok güzel neler olduğunu mesela kamerada? Mesela bunların hero'su Vito Dumas. 91-92'lerde meteoroloji dersi vermiş, yelken dersi vermiş, Patagonya ile ilgili bir dersler vermiş. Bak burada kendisi bayağı karizmatik bir tip. Herhalde bu da yaşlı hali. Bu kadar kitap yazmış. Yelkenle ilgili, havayla ilgili. Sometimes, when the brain gets old, sometimes you can't find the word. Everything. Yes. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Biz yarın yola çıkıyorduk. Hava nasıl belli değil. Yani bir oradan geliyor, bir buradan geliyor. Biz dedik ki ya 2,5 gün normal ortalama hızımızda ama çok yavaşlasak 3 gün yolumuz var. Bu yolun bir kısmında zaten bu hayatta, bu yolculukta bir noktada bir şeyler gelecek başımıza. Çok kötü gözükmedi şu an için başımıza gelebilecek şeyler. Dolayısıyla dedik ki biz yarın sabah yola çıkalım. Ama ne oldu? Ne oldu? Şimdi bugün gittik, check-in yaptık. Enteresan bir şekilde prefektura, yani buradaki sahil güvenlik... Seni geçiyorum. Arkan görünmüyor. Farkında mısın? Evet. Şöyle Ne oldu? prefektura dedi ki biz geleceğiz, sizin çıkışınızı teknede vereceğiz dediler. Az önce de bu konuyla ilgilenen bir arkadaşımız var, Andreas. O da aradı. Siz prefektura liman çıkışını kapattı. Çünkü sis bastı limanı. Bu sis kalkana kadar hep beraberiz diyerekten bu akşamki partiye devam ediyoruz. Evet, tabii ki ne Arjantin'de barbekü partisi. Barbekü partisine Yiyeceğiz gene bugün mütevazi bir şekilde kendi çapımızda. Sen ye, kendi çapında ye. Sen bir yiyor, babam bir yiyor yani barbekü gördü mü? Gerçekten hiçbir şey bu kadar. Bir de dilinde bir sigara böreği var. Zannediyorum barbekü ve sigara böreği performansı yüksek. Annemin evinde her zaman bir sigara böreği durumu vardı. Evde de her zaman sigara böreği durumu oldu dip prizde. Şimdi öyle bir hayali yaşıyoruz. Bir sigara böreği saracağız ama yufka bulmak lazım önce. Ağlıyor bunlar, ağlıyor. Bana ağlıyorlar. Gidiyoruz mu gitmiyoruz mu yani? Sen ne yapıyorsun? Kapatmışlar bebeğim, limanı kapatmışlar. Nereye gidiyoruz? Limana giriş çıkışlar kapanmış. Kimse 4. maddeyi tartışamayacağı gibi kimse de benim bulunduğum limanı kapatamaz. Kapatamaz. This for zero is very warm. But
Hello. Hello. Who's looking at who? Yeah. Biraz sanki böyle terk edilmiş Amerikan kasabaları gibi duruyor. Ama bir iddiaya göre şehrin merkezi böyle değilmiş. Orası bayağı büyük blokların olduğu kalabalık bir yermiş. Sis buraya kadar geldi. Ha, bize sorarsan buradan çıkarız bu siste. Nadar var, Navilex var, her şey var ama sahil güvenlik çıkışımızı vermezse çıkamayız. Çünkü bir sonraki gittiğimiz yerde sorarlar nerede çıkışınız diye. Ebelerler. Zaten ne demiştik bugün? İyi davranıyoruz çünkü onlar bize yardımcı oluyor, iyiliğimizi düşünüyor demiştik. Tekrar o konuya konsantre olalım. Evet. O kadar da sürer mi canım siz? Ya ne kadar? Dağılır büyük ihtimalle dedi. Yani burada böyle sis geliyor sonra işte saatlerce kalıyor gibi bir şey söylemedi Andres. Okay. Thank you. I think to Vito Dumas. Vito Dumas. Thank you. To the best yacht club in the world. Thank you. A wonderful stay. 20 senenin öncesi. Without stopping in Americano, ese no, imposible. Por ahí el otro inglés, el inglés británico, habla más marcadito. Set of 6. I couldn't buy it, it was too expensive. But it's still in my mind. The bone. Exactly. Fine. Great. They don't understand. Yeah. But if you move it slowly, slowly. I get it. Yeah. You get the feeling, huh? Ricardo, que acá se estila un aplauso para el asado. Tabii ben her zamanki gibi çok pişmiş istedim. O kardeşimiz de beni kırmadı. Benim için çok pişmiş yaptı. Gracias. Por favor. Yeah, and you also. Come on. You can party. Big party. Yeah. Okay, whiskey. Saat 7 oldu. Öğrenci yataktan kalkmadan. Canım çok morali bozuldu, gidemedik. Yok canım moral bozma da yani ayar şimdi kaçtı tabii. Zaman, süre, varış noktası, varış rüzgarları hepsi değişiyor. Saat 7:15. Ve yakın bir zamanda da. Gerçi belli olmaz, biraz esmeye başlamış. Bir anda dağılabilir. Please check and think about, talk about again next half an hour, 1 hour. I did not check yet, so Okay. I was just waiting and postponing the delay or postponing departure. Yes. Let's check. Okay, let's check and talk about later. We'll be back. Yes. The departure planning. See? So departure 1, 2, 3, and 6 time between. Motoring time, which is when you leave early, it's less. Yes. So that's preferable. Yes. As early as possible. Sometimes this is nice to see. This is the weather developing, Yes. and you can see what happens. Okay. And now you see this area, lots of wind, Yes. but north, Yes, still north. Yes. Now it's turning to west, Yes. which is okay. You have to Yes. maybe tack a little. Yes. And now it's south, but immediately followed by this no wind area, Yes. which all the boats have a problem with. Yes. And then after the no wind area, there's again the northerly. Yes. So it's different than our different. ones. Yes. yeah. No. Sorry. When do you want to go? Today? So it's all a big how do you say? A gamble. Şu tablodan bakınca Yes. her çıktığın gün için yüzde kaç pupa
Orsa ya da Apaz gittiğini de görebiliyorsun. Bu arada iki tekne birbirine Teorik çok benzediği ve hız olarak da birbirlerine çok yakın olduğu için donanımları da iyi kötü aynı. Burada gördüğüm bizim tekne için de az çok geçerli olabiliyor. Yes. I would start Friday. Yeah. So we call the prefecture and say, see you on- If you are agree with Evet, us, See you on bugün Friday. çıkarsak 44 knot'a kadar olası rüzgar var. olası rüzgar var. Ama cuma günü çıkarsak 28 knot'lardayız. O Ve cumartesi. Cumartesi 40'ın üzerine de hiç hava vermiyor. Bugünden sonraki günler için. That's it. Motorları çalıştırdık, tam kaçmaya hazırlanıyorduk ki Ais'te limana giren bir gemi olduğunu fark ettik. Şimdi sahil güvenlik de sanırım diyor ki gemi içeri girinceye ve iskeleye yaklaşıncaya kadar beklemede kalsınlar. Biz haber vereceğiz. We have to wait because the ship is coming. Okay? What to do? Okay, okay. Estamos a la espera de ingreso. Okay. Por favor, indíquele que espere ahí el atraque del buque y ahí tendrían el canal luego para salir. Perfecto, perfecto. Comunico eso. Muchas gracias, operador. Okay, espera. We have to wait. Okay. Motoru kapatalı yarım saatten fazla oldu. Gemi hala yavaş yavaş yanaşıyor. İlk önce kafadan girmişti. Sonra limanın içerisinde gemiyi ters çevirdi pilotları. Şimdi geri geri yanaştırıyorlar. Yanaşıp bağlandıktan sonra büyük ihtimalle bize çıkış izni verecekler. Yakaladım, gördün mü? Aslında evet orada. Nasıl ayarladın onu ya? Ne ver? Kaç balığa patladın? Bak sıkalara bak. Gracias para todos. Evet, bugün hava hafif olduğu için Code Zero'muzu açtık. Önerken Code Zero ile devam ediyoruz. Code Zero'muzda da bu şekilde bir uzaktan kumandalı elektrikli böyle sistemler. Şu şeyi zanırcık alacağız. Şimdi hava iyicene düştü. Biz de ana yelkeni iskeleye alıp biraz daha kafayı açıp Code Zero ile ayı bacağı yapmaya karar verdik. Ana yelken geliyor şimdi. Ama Code Zero da tersledi. Bayağı bırakacağım bebeğim. Bırak. He? Preventil de boşta. Araba. Elle çok hafif yavaş olduğu için bir ver onu bana. Araba. Elle itirsene. Bomba freni tutuyor mu? Yok tutmuyor. Boş açık. İtir abi elle.
Bırak Başak, bırak Başak. Bırak. Okey. Şimdi şey tutuyor herhalde bomba freni orada. Tamam. Yok. Zaten bu motoru. Tamam yaptı şimdi. Okey. Kolla kafanı gel içeri. Yok. Kalsın orada, kalsın. Kalmasın abi. Niye? İyi tamam aç. Tamam ortada kalsın, öyle kal, öyle tut. Havança yiyoruz. Yemez. Preventörü aldın mı? Tipitoşlar. Bunlar da penguen. Aa nereye gittiler? Penguen bu kadar dalıyor muydu? Ya bir şey söyleyeceğim. Resmen hayvanları korkutuyorsun. Kaçıyorlar senin yüzünden. Bir video çekemiyorum. Sustum tamam. Bir daha çenemi açarsam. Balina gelince çıt çıkarmayacaksın, tamam mı? Söz. Gün batarken hala başladığımız yerdeyiz. Ortalamamız 5.2 ama şu an 4 notlarda falan gidiyoruz. Daha uzun bir yolumuz var. Gün batıyor. Sadece 33 mil gelebilmişiz. Bunun 10 katı daha yol gideceğiz demek. 6-7 metre rüzgar süreci var. Evet, hava yanık. Yelkenlerden görülebileceği üzere. Code Zero'yu döşedik. Uzaktan kumandası var Code Zero'nun. Kapatırken göstereceğim size. Hava durumuna göre, bir hava durumuna göre, GFS modeline göre, yani Amerika modeline göre şu an burada 15-20 knot rüzgar olması gerekiyordu. Avrupa modeline göre hava böyle yanıktı. Tahmin ediyoruz Avrupa modeli çalışıyor şu an. Bakalım gece nasıl geçecek. Biz Ömer Hoca'yla biz alışığız böyle yavaş yavaş gitmelere. Bu yavaş mı be? 4.3 Gidiyoruz. Rüzgar dümeniyle gidiyoruz işte bizim teknede böyle. Rüzgar dümeniyle 4.5'u bulduk mu daha ne istiyorduk? Şu an ama bir yavaş hissettirdi bana bundan önceki günlere göre. Herhalde yani. Bu teknede. Aa, Albatros geldi. Evet. Ve kaçıyor Bir şu gün an. anlaşacağız ya. Anlaşacağız. Heyecandan Yolumuz uzun kaçıyor. daha nasıl olsa. Ben bulacağım bunların dilini, öğreneceğim. Gün battı. Gün batınca ben yemeğimi yiyorum. Sonra da uyuyorum. 8-11. Saat 7.30. İşte yemeğimi yerim. Biraz hazmederim. Biraz kitap okuyup sonra uyurum. Hiçbir şey gözükmüyor. GoPro geceleri güzel çekemiyor. Uyandım. Can yatacak şimdi. 58 mil gelmişiz. Artık 300'den geri sayıyoruz. Pazar akşamı. Marş. Yani 48 saatimiz daha var.
Hava birazcık artmış benim yattığım zamana göre. Güzel gidiyoruz. Bayağı toparlamışız. Hem rotaya gidiyoruz hem de altın atmalı yapıyoruz. O küçük yeşil şeyle yol arkadaşımız Bestefa var. Arada geliyor, arada gidiyor. Ya bizim ayısımızda bir problem var ya da onların ayısında bir problem var. Ama onların ekranında da bütün gemiler görünüyormuş. Biz gidip geliyormuşuz. Aynı şey oluyormuş yani. Aradaki mesafeyi çok açmadılar. 2,5 mil içindeler. Bir de şurada bir gök gürlüyor ki. Oo, gördün mü? Bir aksiyonlar var orada. Buranın denizlerinde 48 saat çok şey değişebilir. Çok uzun bir süre buranın denizleri için 48 saat. Ha? Takip ederse uyuyor mu? Yani nöbet saatlerimizi biz bayağı karıştırdık. En son Ömer'le biz beraber bile yatıyorduk akşam ya. İlk defa oldu hayatımızda. Kendi teknemizde bile beraber yatmışlığımız yok yani. Ay, çünkü neden? Yatağa kalkamıyor. Yatak sıcak, dışarısı soğuk. Şartlar zorlu. Saat 7. 106 mil yol yapmışız şimdi baktım. 106 mil. Ortalamamız 5,7 olmuş. Hadi 150 mil sonra hala beraberiz. Şok. Ama sanırım bizden kaçmaya çalışıyorlar. Şokopop. Yok, bir daha döndüler. Niye öyle oldu ben size söyleyeyim. Orada rüzgar değişti. Bak bizde de değişecek şimdi. Evet, olaylar çok hızlı gelişti. Bunlar ne yapıyor derken Versene kumandayı. Hadi sen icadı çek. icadı çek. İcadım var. Ne yaptın? Dur. Ne yaptın? Dur. Bir dakika. Bunu yaptığı hareketi biz de yapacağız. Yoksa saramam. Dönüyorum. Gülme komşuda. Evet. Şu anda Godzilla Geno'nun üstüne yastı ya. O yüzden saramıyorum. Uçurmam lazım. Evet, şimdi uçuyor. Sarıyoruz böyle. Evet. Hemen şimdi biraz kalsın. Kavançı yaptıktan sonra bunu freni açman lazım. Resmen geri döndük şimdi. Öyle bir değişti ki rüzgar bir anda. Bakalım toparlayınca nereye gideceğiz? Buna geliyor, dikkat. Gerek kalmadı. Evet, Genoa açıldı. Evet, ortalayacağız bayağı herhalde. Yok. 220'ye gideceğiz. Kaça gidiyoruz? 226'ya gidiyoruz zaten. Ha, oturdu sorun yok. Aa, ben bulutları okumayı öğrenmişim ya. Harbiden güneydoğu var. 40 derece 03 dakika.
Heyecana hazır mıyız gençler? 5 dakikada bir değişiyor rüzgar. Evet, bundan sonra Koturo'yu kullanabileceğimiz bir hava beklemiyoruz. Ne beklediğimizi de bilmiyoruz bu arada. Starlink artık... Ha? Starlink bu kadar açıkta çalışmadığı için güncel bir hava durumumuz da yok. Yani şu an çok elzem olduğunu düşünmediğimiz için açmadık. Başka bir yerden de bakmıyoruz. Ama Koturo'yu indirelim dedik. Haydi bakalım. Haydi. Bir dünya aksiyon, onu aç bunu kapat onu indir derken hava yandı. 4-5 knot ve motora düştük. Bakalım ne kadar böyle gideceğiz. İlk 24 saatin sonunda şimdiye kadarki en kötü performansımızı sergilemiş durumdayız. Ama bizle alakası yok yani rüzgar esmediği için. Yoksa biz Code Zero bile donattık. Gençler acıkmışlar yokluğumda. Performans Uyudum konusunda ben. sana katılmıyorum. Hı. Performans gayet iyi. Herhangi bir hasarımız yok. Kimseyi deniz tutmadı. Yani yol gittik. Yaşlı erkeklerle yelken yapmak böyle bir şey. Performanstan anladık. Kimseyi deniz tutmadı. Peki. Peki. Oldu. Hiçbir şeyi kırmadık. Balina var mı balina? Balinalar daldı gitti. Ha, balina da yok. Penguenler kaçtı gitti. Balinalar da yaşlıymış yavrum da. Buranın balinalar bayağı yaşlıymış. O benim kocamın. Kalbi kırılmış. Bizimkiler akşamüstü uykusuna yattılar. Yağmurlu, gök gürültülü ve şimşekli bir havanın içine giriyoruz. Vestafar şuralarda bir yerde havanın dışına çıkmaya çalıştı. O bir süredir yükseliyor. Biz o kadar yükselmedik. Hava da yükseliyor. Bakalım onlar kaçabilecekler mi ya da biz kaçamazsak ne kadar ıslanacağız. Ha, yağmaya başladı. Evet, yağıyor şimdi. Bir camadan vurduk. Hava 26-27. Bu gidişle 30'lara falan dayanır. Hiç hava durumunda olmayan hızlar. Ve bir anda böyle rüzgar değişti. İşte beklediğimiz hareketler bunlar. 40'lardan beklediğimiz hareketler. Hızla geldi. Bir de buralarda Pampero diye bir şey varmış. Evet, yağmurla birlikte her zaman
İnanılmaz bir şey ya. Ömer! Bebeğim! Bunu görmen lazım. Tatlım görmen lazım bunu ya. Kafamıza kafamıza. Türklere hoş geldin. Acele et. Sarıyorsun değil mi? Sar. Bir saniye. Burada. Ev vinçini tak üstüne. Onu alıyorsun boşuna. Arkasından ne yeteceğini bilmiyorum. Küçülerim. Hayret ya, küçülerim dedi kapıdan. Abi yanlış adresli olabiliriz. Başla. Çıktık daha. Devam. Çıktık daha. Çıktık. Gerçekten inanılmaz bir şeydi ya. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. İlk defa. Balina görmedik daha değil mi? Aa, balina yok. Balina yok. Maalesef balina yok. O neydi öyle ya? Hadi bu neyse. Bunu biliyoruz Karayipler'den de. Kafam kadar dolular böyle. Acayipti. Evet, makineye geçtik buradan çıkalım diye. Rüzgar yok şu anda, esinti kesti. Makineye geçtik. Makineyle bulunduğumuz bölgeden ilerlemeye çalışıyoruz. Arkasına nasıl gelecek belli değil. Ana cenovamızı kapattık. Ana yelken ikinci aramadana bastık. Bir hava açsın, kalksın. Sonraki rüzgara göre yeni stratejimizi belirleyeceğiz. Evet, baskıyı alabilirsin. Baskı. Ömer bırak açılsın. Hava bizce sakinledi ve açılmaya başladı. Şöyle gösterirsem biraz açılma var. Biz de tekrar Cenova'yı açtık. Ana yelkeni ikinci camından almıştık. Onu birinci camına getirdik. Ve ayı bacağına geçiyoruz. Çünkü rüzgar tam iğnecikten geliyor. Bu arada rüzgar 30 falan esiyor şu an. 32 esiyor. Açmasa mıydık biz bu ikinci camına? Tekrar kapatırız. İşimiz ne? Kapatırız. Kaçın ay bulmayı. Ve böyle yola devam ediyoruz. Bu arada
Yanlış yere gidiyoruz. Cenova'yı saralım bence biraz. Bu arada şimdiye kadar 170-180 mil geldik. Daha 250 mil yolumuz var. Pazartesi sabah kısmetse anca varış. Bakalım daha neler göreceğiz pazartesi sabaha kadar. Ve rotaya da girdik. Mümkünse aksiyonsuz bir gece bekliyoruz. Ne oldu? Ben yeni uyandım ya. Sesimizi bırakmıyorlar da. Bulutlar. Ben şimdi uyandım ama bu gençlerin hiçbirinin kalkıp yatası yok. Çünkü şimşekler çakıyor arkamızda. Hava hala 30 esiyor. Ana yelken ikinci camadan da, Cenova camadan da kimsenin bu durumda kalkıp yatağa gidesi yok. Hazır orada. Görüyor mu 35? Ne vermişti hava durumu? 10 knot veriyordu değil mi? Ama GPS'e kırmızı gösteriyor değil mi? Yok yok, Garmin'den indirdik ya sabah. Garmin'i iyi. Ama sen Garmin'den 10 mil sonrasını indirdin. 10 mil sonra 10 esiyor. Evet. Yani hava durumuna mı bakıyoruz? Değil. Geldik 30 Elimizde o imkanlar var. 50 mil geldik sen baktığında. Neyse, dua edin en azından. Bu hava arkamızdan geliyor. Kafamızdan da geliyor olabilir de. O zaman arkamızı dönerdik herhalde bu havaya. İyi. Ya da bir Neyse, deniz de sakin kısmen bu havaya göre. Biraz önce gördük mesela denizde. Biz Öyle mi? Kompenerliği boşuna mı kapattık? Ben üşümeyeyim diye kapattınız zannettim. Sen üşümesin diye kapat. Ömer söylesin. Gençler biraz uyudu. 1 saat, 1,5 saat uyandı. Şimdi Cenova'yı tamamen kapamaya karar verdik. Çünkü hava 40'lara falan geldi. Hala şimşekler çakmaya devam ediyor. Yunuslar çok acayipti. Gerçekten böyle floresan torpidolar gidiyormuş gibi teknenin sağında solunda. Çok güzeller. Gece uzun olacak. Besbelli. Onu aç, bunu kapat, onu aç, bunu kapat. Gideceğiz. Sabah 3-6 nöbetindeyim. Barometre 999'a düştü. Hatta 998'de. Hayatımda ilk defa 1000'in altında barometre gördüm. Gerçeğini yani. Arkamızda gene şimşekler çakmaya başladı. Dalgalar da büyüdü. Büyük ihtimalle bir hava dalgası daha geliyor. Bari gün doğuncaya kadar sabretse de şu çocuklar biraz uyusalar. Bakalım ne zaman gelecek. Bakalım bu barometre daha düşecek mi?
Günaydınlar Ömer Bey. Günaydın. Nasıl gidiyor seyir? Şimdi iyi. Gece biraz çakarlıydı, yanarlı dönerliydi. Hava da 35'in üzerindeydi herhalde. 35-40 civarında. Yine de mutluyuz yani. Bayağı yol aldık. Yunuslar nasıldı Yunuslar? Yunuslar torpido gibi geliyorlar. İzli şey gibi, füze gibi. Geliyorlar, yön değiştiriyorlar sonra. İz bırakıyorlar, uçak gibi arkalarında çok güzel. Önümüz açık ama soru arkamızdaki bulutlardan kaçabilecek miyiz? Bu arada bayağı yaklaştık. 120 mil yolumuz kaldı. Şuraya gireceğiz. Havanın durumuna göre ya buraya demir atacağız ya da şu koya demir atacağız. Kuzeyli mi esecek, güneyli mi esecek? Yaklaşınca internet çektiğinde karar vereceğiz ne yapacağımıza. Son 24 saattir onu aç bunu kapa. Telef olduk teknene. Yelkencilik yapıyoruz, güzel çalışıyoruz ya. Onu indir, motoru aç, hava bitti. Yok hava geldi, tekrar aç. Şimdi de kafaya döndü hava. Şimdi kapattım. Evet, en azından rotaya gitmeyi başarabiliyoruz. İndirdik mi salmayı kaptanı? İndirdik. Baktık yanak yengeç gibi yalı çağnozu derler. Gitmeyelim. Kabadalığın yeri yok bu sularda. Ne oldu? Özellikle dün geceki Bir gecede- paparadan sonra. Bir Sadun gecede abinin aldın mı lafıyla. dersini bir gecede? Sabaha kadar mokoko ya. Yıldırımlar, şimşekler, etrafta gezen hayalet yunuslar. Uçuşuyor etraf. Welcome to the Kırklar. Şuradan kafamızı çıkartamıyoruz. Uzakta hiç sesi gelmiyor diyordun ya. Hı? Uzakta hiç sesleri gelmiyor diyordun ya. Evet. Sana cevap verdim. Ama çekemedik herhalde ses kısmını. Ha, kayıtta mıydı? Evet. Ne oldu? Ateşle, motor ateşle. Sonra Genoa'yı sar. Sonra ana yelkeni ortaya al. Kaçıncı kere yapıyoruz bunu son 12 saatte? Evet. Let's go. Ha, sen onu bana ver. Sen Iskata değil. Geliyor. Şimdi al. Gerçekten yarım saat geçmedi. Yine rüzgar geldi. Az ama geldi. Yine Genova açılıyor. Şimdi ana yelkeni salıyorum. Sonra motor kapat yine. Bir yarım saat sonra daha. Yine 30'lara dayandı rüzgar. Neyse dün geceyi kutluyoruz sosisliyle. Sabahça bekleyebilir, sosisli beklemez. Bu arada sadece ana yelkenle gidiyoruz. Ayı bacağı yapmaya çalıştık ama gönleri takmadan yapmaya çalıştık. Tabii ki yemedi göndersiz. Ama gönleri takmanın da bir alemi yok. Çünkü şimdi gönleri takacağız. 2 dakika sonra diyecek ki rüzgar bitti. Hadi git tekrar gönderi indir. Yaptık yapmadık mı? Onu da yaptık. Bütün gece yaptık. Sabaha karşı. Sabah o koptu olay. Yelkenden tamamen koptu. Sabaha karşı 5'te yaptık.
Yapmadık değil ama artık bir anlam olmadığını kani olduk yani. Kani olmak neyse, yaşlılarla takıla takıla garip garip konuşmaya başladım. Eline sağlık Başak. Yakalayamadın, 45 gördüm, 46 gördüm demin ya. Ve bizimki bir de az gösteriyor, ona rağmen 46 gördüm. 40, 41... Ketçap mayonez. 46'dan 15. Ben 15, 10. Ege'yi geçti. 15 dakikada. Ege'yi geçti ve kafaya döndü hızlı. Ve de kafaya döndü, evet, bu arada. Ateşle. Ateşle motoru, ver coşkuyu. Kafadan da 20-20 yiyelim bakalım. Bayağı esecek. Ha? Bayağı esecek. Esecek kafadan, evet. Ya da dur bakalım. Daha fazla alırız motorun boşunu gideriz. Ben de öyle yapalım. Rüzgar üstünde. Rüzgar üstünde. Geçemem sonra, boşlamam ki. Ne? Tutun! Yok bir şey. Bekle. Rüzgar üstünden her zaman. Hadi gel. Gel. Hadi gir içeri. Başak al bunu. Çikolatayı al. Daha birinci Tamam, cam yeterli o. adamdayız. Burada rüzgar göstergesi de bu işkenceye dayanamadı, onu da kaybettik. Neyse. Son kaç? 60 mil. Canım gözlerine bak. Bizim son 60 birimiz mi? Yoksa yolun mu? Demin işte bir şeyler oldu. Ben gittim yelkeni çözdüm. Onu hallettik derken ne oldu? Hava bitti. Motoru bastık. Ben çok fonksiyonlu çakı görevindeyim. Yeni uyanan kocişime sosisli hazırlıyorum burada mutfakta. Bütün bu havaya veren şeyler, yeme heyecanımızı hiç yitirmiyoruz. Her yer savaş alanı. Vaat edilen balinalar nerede? Şöyle burnu geçince, koyun içine girince görmemiz lazım ama inşallah görürüz. Bakalım. İşte dakika bir gol bir gördüğümüz ilk kelpi almışız. Ama bu şeyde de olabilir mi acaba? Oo, şuna bak, kocaman bir şey.
Gemi almış üzerine. Gidiyor, gitti, kurtulduk. Devam. Bunlardan her yerde var. Buradan sonra daha demir yerlerinde de olacak. Küçük ormanlar, yosun ormanları. Yalnız şuradan çıkınca bir ortamın ısısı değişiyormuş. Evet, evet. Fuerte yaklaşıyoruz. Gördüğümüz burundan sonra giriş gireceğiz. Fuerte Madryn geniş bir körfez. Ağzı yaklaşık 20 mil. Gün batımını burada karşılıyoruz. Ve falezler var kıyıda. Güzel bir gün batımı bizi karşıladı. Deniz sakinledi. Henüz balina göremedik ama. İki buçuk günün sonunda geldik. Hiç balina görmedik. Hiç balina görmeden geldik diyorum. Şimdi de hiç görmeden demiri atalım bakalım. Tipim acayip kaydı artık. Şu halime bak. Ne? Senin çok mu düzgün tipin? Günaydın. Yol arkadaşlarımız şimdi geldiler. Halbuki bizim önümüzdeydiler. Niye şimdi geldiler anlamadık. Nereden geldiklerini de anlamadık. Burası da güvenli demir yönü. Ne kadar güvenliyse. Aynen arkadan ama yani gece vakti. How's life? Life is good. Life is good. We have completed first parties from Roaring Forties. Okay, everything is okay. Nothing is broken. We are safely arrived to Anchorage Place. Yes, gracias a la vida. How are you? Or Good to hear. Nothing is broken. Here we had, unfortunately my Yankee is torn. So it's still on the roll, but we have to take it down and look what the damage is. But we had a gust of, I think, 60 knots something, and it just teared, whatever. Well, we had a good night's sleep, but we're still a little tired. Hailing dolu. Out of nowhere, an enormous gust. We are going to have a nice coffee and take a little rest again. And I hope the wind dies down a little. Over. Ama burada görüyorsunuz 3 kişi olmakla teknede 2 kişi olmak arasında çok ciddi bir fark var ve bizde biri her zaman dışarıda nöbet tutuyor. Teknede içerideyken yakalanmışlar. Dolayısıyla hiçbir şey görmemişler. Bizde öyle değil. Bizde biri her zaman dışarıda nöbet tutuyor. Dolayısıyla gece mece iyi kötü en azından rüzgarın arttığını görüyoruz yani. Bizdeki üçüncü kişi camadan konusunda bayağı ısrarcı olduğu için de bir faydası olmuş. Evet, aramızda bir üçüncü kişi var sürekli camadan diyen. Onun da bir etkisi var tabii hayatımızda. Ama üzüldüm şimdi, yelken burada yaptırmak çok büyük sıkıntı. Yama